Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yine çok güzel bir şal modeli çalışacağız. Ben bu modeli çok gördüğümde hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle yakından göstereyim. Burası ön yüzü. Fıstık ve trabzanlardan oluşuyor. Gri simli angora iple ördüm. Arka yüzü de bu şekilde. Burası bile çok güzel. İki yönlü de gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Kenar oyası yapmıyorum. Sizin tercihinize kalmış. Ben şöyle fıstıklarla bitirdim. Siz dilerseniz bu şekilde arkadan örerek trabzanları bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani görüntüsü şu şekilde oluyor ön yüzde. Bu görünümü vererek böyle trabzanı koyup bitirebilirsiniz. Kenar oyası fıstıklı, örümcekli, saçak, her türlü oya yapabilirsiniz. Vakit kaybetmeden modelimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Şunu kenara alayım, odaklanma sorunu yaşamayalım diye. Simli gri iple yaptım ve 2,5 milim tığ kullandım. Bir tane sıkılama zincirinden sonra şöyle 6 tane kadar zincir çekeceğim ve ilk zincire batıp şöyle kapatıyorum halkamı. Bir tane zincir çekiyorum. Kenar oyası fıstıklardan oluşuyor. Ben fıstıkları dörtlü yaptım, 4 doldurarak yaptım. Siz dilerseniz 3 kere de doldurabilirsiniz. Tığ numarasını da size bırakıyorum. Eliniz sıkıysa 3 bile kaldırır. Şöyle 1 2 3 ve 4 kere sardım. Şu ilkinden çıkarttım ve ikisini birlikte kapattım. Araya 3 zincir, pardon, 2 zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 ve 4. Ben dolgun dursun diye 4 sefer dolayarak yaptım. 2 zincir çekiyorum. Siz isterseniz 3 seferde yapabilirsiniz. 1 2 3 ve 4 kapattım. Tekrar 2 zincir ve dördüncü kez fıstığımı yapıyorum. Evet, ilk sıramızı, başlangıcımızı yaptık. 4 tane fıstık, aralarda ikişer tane zincir çekerek ilk sıramızı oluşturduk. Dönüyoruz. Boşluğa batarak bir tane kaydırma zinciri yapıp bir tane zincir çekiyorum sonrasında. Şimdi tekrar kenardaki fıstıklarımızı yapacağız. Kenarlar hep aynı şekilde, model şal bitene kadar bu şekilde devam edecek. 4 sardım. İlkinin önünden çıktım ve ikisini birlikte kapattım. 2 zincir, tekrar aynı boşluğun içine batıyorum. 4 kere doladım. Kenar bu şekilde ilerliyor. 2 tane fıstık ve arada 2 zincir. Şimdi yapacağımız şey, 2 tane zincir çekiyoruz. Aradaki boşluğa ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içine bir ikili trabzan da. Şöyle bir tane V oluşturduk. 2 zincir. Tekrar sondaki boşluğun içine batıp kenardaki fıstıklarımı yapıyorum. 4 sefer dolayarak 4, 2 taneyi bırakıp tek seferde kapatıyorum. 2 zincir çekip ikinci fıstığımı yapıyorum. Aynı boyda yapmaya çalışın fıstıkları. Evet. İkinci sıramızda bu şekilde. Dönüyoruz. Boşluğun içine batıp
kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir. Hemen kenardaki fıstıklarımı yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. İkincisini yapıyorum. İki tane zincir çekiyoruz. Şimdi şu ortaya yaptığımız V var ya, oraya tığıma doladım. 10 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane ikili trabzanı ördüm. Tekrar 2 zincir çekip kenardaki fıstıklarımı yapıyorum. Evet, 3. sıramızda bu şekilde dönüyoruz. Boşluğun içine batıp kaydırma yapıyoruz. Bir zincir, hemen kenar fıstıklarımı yapıyorum. Burası standart, hiç değişmeyecek. Evet, şimdi geldik 10 tane ikili trabzan yaptığımız yere. Bu şekilde şimdi her trabzanı ön kısmından batıp o şekilde öreceğiz ki o kabarık görüntüyü verelim. Hiçbirini atlamadan hepsini bu şekilde, yine 10 tane olmak üzere ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Evet, bu şekilde 2 en baştan başlıyoruz. 2 4 6 8 10 tane trabzanımızı ördük. 2 zincir çekiyoruz. Kenar fıstıklarımızı örüyoruz. Dönüyoruz. Kaydırmamı yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Evet, ön yüzde bu şekilde kabarık bir görüntü oluyor. Şimdi 3. kez 10 tane trabzan ördüğümüz sırada bu kenarda artırma yapacağız. Bir sonraki model, 2 tane modeli kurabilmek için yerini oluşturacağız. O yüzden yavaş yavaş 3. kez 10'lu trabzan örerken fıstık sayımızı burada arttırıp tekrar yeni bir baklava dilimi açmış olacağız. 2 sıra 10'lu trabzanı örmüştük. Şimdi 3. sırasını örerken buraya 2 tane değil 3 tane fıstık yapacağız. Evet, ilkini yapıyorum. 2 zincir. İkincisini yapıyorum. Gene 2 zincir çekip aynı boşluğa üçüncüsünü yapıyorum. İki zincirimi çekiyorum. Şimdi burada arttırmayı yapmış olduk. 2 zincirimi çektikten sonra bu sefer trabzanları bu şekilde arkadan batarak öreceğiz. Bir sıra önden batarak, bir sıra arkadan batarak öreceğiz ki o kabarık görüntü devam etsin. Hiçbirini atlamadan hepsine tek tek
batıp 10 tane yine ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Evet, şu şekilde üçüncü kez 10 tane ikili trabzan örmüş olduk. 2 zincir çekiyorum ve bu başta yaptığım gibi buraya da şimdi 3 tane fıstık yapacağım. 2 zincir, ikincisini yapıyorum. Buraları hızlı geçiyorum. Evet, 3 tane fıstığımı yaptım ve şu şekilde üçüncü kez onlu ikili trabzanı örerken kenarlara 2 değil 3 tane fıstık yapmış olduk. Dönüyorum, boşluğa batıp kaydırmamı yapıp bir zincir çekiyorum ve şimdi yeni şu baklava dilimini oluşturabilmek için ayıracağız. Fıstığımı yapıyorum. 2 zincir, aynı boşluğa bir daha. İlk ikili fıstığımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa atlıyorum. Fıstığımı yaptım. Tekrar 2 zincir. Fıstığımı yaptım ve kapattım. Yani şu başta yapmış olduğumuz 4 tane fıstığın aynısını buraya uygulamış olduk. Şimdi buradan yeni bir dilim açılacak. Bu açtığımız dilimi de yavaş yavaş kapatacağız. Bir modelle başladık. Şimdi burada da aynısını uygulayacağız. 2 modele çıkacak. Bir sonrakinde 3 tane yapacağız. Bir sonrakinde 4 tane. O şekilde şöyle göstereyim. 1 tane, 2 tane, 3 tane, 1, 2, 3, dördüncü de şöyle ben bitirmişim. Yani işleyiş şekli hep aynı. Her sırada bir tane baklava dilimi arta model devam ediyor. Evet, şimdi dörtlü fıstığımızı yaptıktan sonra 2 tane zincir çekip ilk trabzanı atlıyorum. İkincisine yine önden batarak şöyle eksiltme yapıyoruz yavaş yavaş. 8 tane trabzan. Bir baştan bir sondan eksilterek 8 tane ikili trabzan örüyoruz. Bu modelin farklı versiyonları var. Sayılar değişiyor. Kapanış şekilleri biraz değişik. O yüzden farklı bir model gördüğünüzde şaşırmayın. Bu başta yaptığımız gibi şimdi buraya da 4 tane fıstığımızı yapacağız. İlkini yaptım. 2 zincir, tekrar. Evet, ilk ikilimi yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine atlıyorum. Fıstığımı yapıyorum. Evet, buraya da 4 tane fıstığımızı yapmış olduk. Trabzanlarda da bir başta bir sonda eksiltip 8 tane yaptık. Şimdi dönüyorum. Kaydırmamı yapıp bir zincirimi çektim. Şimdi ilk fıstığımı yapıyorum yine. Aynı boşluğa tekrar. Evet, bu kenarda yürüyen buradaki gibi
ikili fıstığımı oluşturmuş oldum. 2 zincir çekiyorum. Şu iki fıstığın arasındaki ikili zincire batıp 1 2 3 çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum ve bu şekilde V şeklindeki kafesimi oluşturmuş oldum. 2 zincir çekip bu taraftaki fıstıklarımı yapıyorum şimdi. İki zincir, aynı boşluğa tekrar 2 3 ve 4. Evet, 2 zincirimi çektim. Şimdi yine arka taraftan öreceğiz. Baştan bir tane bırakıyoruz, ikincisinin yanından batıp diğer taraftan çıkıyoruz, arka yüzden örüyoruz. Yani trabzanlarımı yapıyorum gene. Bu sefer bu sırada 6 tane trabzan olmuş olacak. 3 4 5 ve 6. Başta bir tane kaldı. 2 zincir çekiyorum ve diğer başta yaptığım işlemin aynısını buraya da yapıyorum. Fıstığımı yaptım. İkincisini de yapıyorum. 2 zincir çekip şu iki tane ikili fıstığın arasındaki zincire trabzanımı yapıyorum. 2 zincir 3 zincir çekiyorum. Tekrar trabzan yapıp V'mi oluşturdum. 2 zincir çekiyorum ve sondaki kenar fıstıklarımı yapıyorum. Dönüyoruz. Boşluğun içine batıp kaydırdım. Bir zincir. Şimdi kenardaki bu devamlı ilerleyen ikili fıstığımı yapıyorum. 2 zincir, tekrar aynı boşluğa 4 kere sardım. 2 zincir çekiyoruz. Ne yapmıştık burada? 10 tane trabzan örmüştük. Şimdi model burada örerken diğer taraftan başlayarak düz örmüştük. Şimdi burada tersine geliyor. O yüzden şaşırmayın. Hiç sorun yok. Bu şekilde ilerliyor. 10 tane V'nin içine 10 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Ve 10. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Buradaki fıstıklarımı yapıyorum. Ay, trabzan örüyorum, daldım gittim. Fıstık yapacağız. İki zincir, tekrar aynı yere ve kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi burası ön yüzden ördüğümüz kısım. Bir tanesini bırakıyoruz. İkincinin etrafından bu şekilde ön yüzden 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Burayı kapatırken diğer iki tanesini yeniden açmış olduk. 2 zincir fıstıklarımı yapıyorum. Evet, fıstığımı yaptım.
2 zincir çekiyorum ve yaptığımız yere 10 tane ikili trabzan örüyorum. On. 2 tane zincirimi çekip kenardaki fıstıklarımı yapıyorum. Dönüyoruz. Boşluğa batıp kaydırdım. Bir zincir çektim. Tekrar kenar fıstıklarımı örüyorum. Evet, kenar fıstıklarımı ördüm. Şimdi bakın, diğer modeli yaparken arka sıradan örmüştük. Bakın burası ilk sıramız düz. Burası tersi denk geldi. Hiç sorun değil. Burada ön yüzde ne görüyorsak bunlara da aynısını uygulayacağız. 2 zincir çekiyorum. Bunu elde edebilmek için ne yapacağız? Arka yüzünden öreceğiz. Hiçbir trabzanı atlamadan bu boşluktan batıyorum. Diğer taraftan çıkıyorum. İlk trabzandan başladım. 10 tane yine bu şekilde trabzanlarımı öreceğim. Ve bu da sonuncusu. 2 zincir çekiyorum. Kenardaki fıstıklarımı yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Şimdi burada 4 tane kalmıştı trabzanımız. Bu sırada ne yapıyorduk? Arkadan örüyorduk. İlkini bırakıyorum. İkincisine ilk trabzanımı, ilk ikisini çekiyorum. Bekletiyorum, tığda doluyorum. Diğerini aldım. Onu da çektim. Tığımda 3 tane ilmek var. Hepsini bir kere de kapatıyorum. Yani toplamda 2 ilmekle bir anda kapatmış olduk. 2 zincir çekip fıstıkları yapıyorum. İki zincir ve şimdi yine buradaki boşluktan batıp trabzanın diğer tarafından batarak ilk trabzanımı ördüm. İkincisine geçtim. Bu şekilde arka taraftan örerek 10 tane trabzanımızı, ikinci sıra 10'lu trabzanı örüyoruz. Yani bakın, şu şekilde göstereyim. İlk baklavayı kapatırken diğer 2 tanesini açmaya başlamış olduk. Yani model 1 iken 2 oldu. Şimdi birazdan üçüncüsünün arttırmasını yapacağız. Burada üçlü trabzan fıstıklar, sonra ikişer tane dörtlü yaptık, buraya 2 2. Onları buralara uygulayıp 3'e çıkartacağız. Model bu şekilde kendini tekrar ederek
Şalı istediğiniz boyuta getirene kadar öreceksiniz. Evet, ikinci sıra onlu trabzanları yapıyoruz. Arttırma, yani diğer yeni bir modelin açılımı üçüncü kez onlu trabzanları örerken oluyor. Onu o şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Şu anda bir ikinciyi yapıyoruz. Bir sonraki sırada şu üçlü fıstık arttırma yapmaya başladığımız yeni modelin zeminini hazırladığımız yer, bir iki onlu ördük. Üçüncü onlu trabzan sırasını örerken şu üçlü yeni modelin zeminini hazırladığımız üçlü fıstıkların olduğu yeri örüyoruz. Onu o şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Kenar fıstıklarımı örüyorum. Ona dikkat ettiğiniz sürece modelde kesinlikle bir şaşırma yapmazsınız. Dönüyorum. Kaydırdım. Zincirimi çektim. Şimdi üçüncü onluyu öreceğimiz için şimdi buradaki 3 tane fıstık yaptığımızı buraya uygulayacağız. Üçüncü kez modelin açılımını yapıyoruz. Bu ikisini kapatmaya başlayacağız. Yavaş yavaş. Birini kapatırken diğerini açıyoruz. İki zincir, tekrar aynı boşluğun içine ikinci fıstığımı yapıyorum. Tekrar iki zincir, üçüncü fıstığımı yapıyorum. Evet. Üçüncü modelin ilk zeminini hazırlamaya başlamış olduk şimdi. İlk sırasını. İki zincir çekiyorum. Burası modelimizin ana yüzü. Burada ne yapıyorduk? Bu şekilde önden batarak örüyorduk. Yine 10 tane bu şekilde trabzanlarımızı örelim. Çok zevkli örülüyor. Hiç sıkılmadan gayet güzel örebilirsiniz. Karışık gibi duruyor sanki ama aslında hiçbir karışıklığı yok. Şimdi trabzanları bitirdim. Şimdi burada şu kapatma işlemini yapacağız. Şimdi şurayı ördük. Şimdi bu sırayı yapıyoruz. Üçüncü kez üçüncü onlu trabzanı ördüğümüz yer. Şimdi burası kapanış sıramız oluyor. Aynı zamanda diğer modelin açılış yeri oluyor. Tam orta gibi düşünün bunu. Şimdi o kapatma işlemini yapacağız. Yani ilk modelimiz, baklavamız bitmiş oldu. Bu sırada fıstığımı yapıyorum. Çocuk sesleri için kusura bakmayın. Okullar henüz açılmadı. Cam kapı açık olunca bütün sesler maalesef duyuluyor. Evet, ikili fıstığımı yaptım. Hiçbir zincir çekmeden kapatmayı yaparken doluyorum sadece üstüne. Zincir çekmiyorum. Bir sonraki fıstıklarımı yapıyorum. Arada zincir yok. Şimdi çekiyorum iki zincir. İkinci kez fıstığımı yapıyorum. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi baklava dilimini kapatmış oldum. Bu ikisinin arasında zincir var. İki tane ikili fıstık grubunun arasında zincir yok. İki tane zincir çekiyorum ve yine bu şekilde önden batarak trabzanlarımı, 10 tane trabzanımı örüyorum.
Evet. Çok güzel. Burada 3 tane fıstık yapacağıma. Evet. 10 tane trabzanımızı ördük. 2 zincir çekiyoruz. Ve buraya da şimdi başta yaptığımız gibi bu üçlü fıstıkları sadece başta ve sonda yapıyoruz. Ortada yapmıyoruz. Yanılmayın sakın. Burası bu şekilde. Sadece kenarlarda bu üçlü fıstıkları yapıyoruz. O şaşırtmasın sizi. İlkini yaptım. İkincisini yapıyorum. Ve aynı boşluğa üçüncüsünü. Dönüyorum. Boşluğun içine batıyorum. Kaydırdım. Bir zincir. Şimdi tekrar 2 fıstık yapacağız. İlkini yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir daha batıyorum. İki tane zincir çekerek diğer boşluğa kayıyorum. Buraya da ikili fıstık yapacağız. 2 zincir, tekrar fıstık aynı boşluğun içine. Evet. Şöyle ikili iki tane fıstık yapmış oldum. 2 zincir çekiyoruz. En baştakinden değil, bir ve ikincinin arasından batıyoruz. Diğer yandan çıkıyoruz. Başta ve sonda birer tane eksiltiyoruz ve 8 tane ikili trabzan örüyoruz. Evet. 2 zincir çekiyoruz. Buraya fıstıklarımızı yapıyoruz. 2 zincir, aynı boşluğa tekrar. İki zincir, bir yanındakine. Bu başta yaptığımız aynı işlemi bu ortadaki yerde de yapıyoruz ama bu kenarlarda 3 fıstık yapıp sonra 2 4 tane örüyoruz. Burayı zaten dörtlü fıstıkla kapattığımız için her bir fıstığın boşluğuna 2 yapıp o şekilde araya 2 zincir çekerek ayrımı başlatmış oluyoruz. O yüzden şaşırıp da 3 tane fıstık koymayın, yapmayın dedim. Onu yaparken dikkat ederseniz hiçbir sorun kalmaz. Evet, 2 zincir çekiyorum. İlkini atlıyorum. İkincisinden itibaren yine 8 tane ikili trabzanımı örüyorum. Evet, 2 zincir çekiyorum. Burada da 3 tane var. 2 4 tane fıstık yapacağız buraya da. Bu da 3. modelimizin zemini olmuş olacak. İki zincir, diğer boşluğa da aynı şekilde 2 tane fıstık yapıyorum.
Tekrar 2 zincir aynı boşluğun içine. Buraya da 4 fıstığımı örmüş oldum. Dönüyoruz. Kaydırmamı yapıp zincirimi çektim. Şimdi 3. model için şu V'leri yapacağız. Birincisini buraya, ikincisini buraya, üçüncüsünü buraya. Model hep bu şekilde kendini tekrar edecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça örülüşü basit. Bir iken 2 oldu. Şimdi buraya 1, buraya 2 ve buraya da 3. şu V şeklinde yaptığımız trabzanları yapıp 2 olan modeli 3'e çıkartacağız. Bir sonrakinde 4, 5, 6 bu şekilde gidecek. Bu sırayı da öreyim, göstereyim size. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Evet. İlk fıstığımı yapıyorum. 2 zincir. Kenar fıstığımı örmüş oluyorum yani. Evet. 2 zincir çekiyoruz. 2 fıstığın arasındaki zincirli yere trabzanımı ördüm. 3 zincir. Tekrar aynı yere batıp trabzanımı yaptım ve gördüğünüz gibi V şeklini oluşturdum. Yani 10 tane trabzan yapacağım zemini hazırladım. 2 zincir çekiyorum ve diğer fıstığımı yapıyorum. İki tane zincir aynı boşluğa bir daha. Buraya eksiltmeye başlamıştık 8'de, şimdi 6 tane yapacağız. 2 zincirimi çektim, birini atlıyorum, ikincisinden itibaren ön taraftan örerek 6 tane trabzanımı yapıyorum. Baklava dilimi örgüler bu şekilde oluyor. Birini kapatırken bir sonrakinin açılımını yapıyoruz. Evet, 6 tane trabzanı yaptım, 2 zincir. Şimdi yine buraya diğer modelin trabzanları için ve kafesimizi yapacağız. Kenar fıstıklarımı örüyorum önce. Evet, ilkini yaptım. 2 zincir çekiyorum. 2 tane ikili fıstığın arasındaki zincire trabzanımı örüyorum. 3 zincir, tekrar aynı yere ve gördüğünüz gibi hazırladım. Buraya da şimdi yine fıstıklarımı yapacağım. 2 zincir, iki zincir, aralar hep 2 zincir. Eğer sizde kasma yaparsa 3 çekebilirsiniz. Evet, 2 zincir çekerek şimdi yine burada eksiltme yaparak 6 tane trabzanımı örüyorum. İlkini atlıyorum, ön yüzden örerek trabzanlarımı yapıyorum. Evet, 2 tane zincir ve 3. modelin V kafesini hazırlamak üzere fıstıklarımı örüyorum. Tekrar aynı boşluğun içine fıstığımı yapıyorum. İki tane zincir çekip şu dörtlü fıstığın arasındaki boşluğa trabzanımı yapıp 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıp
V şeklimi oluşturdum. 2 zincir ve en son kenardaki 2 tane fıstığımı da örüp sıramı bitiriyorum. Dönüyorum ve kaydırmamı yapıp zincirimi çekiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi 3. modellerin yerlerini ayarlamış olduk. Birdi, 2 model, şimdi 3. model. Örülüş şekli hep bu şekilde. Birini kapatırken diğerlerini açıyorsunuz. Bu 3. açtıklarınızı kapatmaya başlarken 4. modelin kurulumunu yapıyorsunuz ve bu şekilde tekrar ediyor model kendini. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım beğenerek örersiniz. Modelin iki yüzü de çok güzel. Ön yüz normalde burası. Burası da arka yüzü ama burası bile çok güzel duruyor. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.